Aydos ormanlarından herkese merhaba. Hazır ormana gelmişken ve kamp yapamamışken şartlar elverişli olmadığı için uzun zamandır çekmeyi düşünüp bir türlü çekemediğimiz ürün inceleme, tanıtım vesaire bu tip videoları çekelim dedik. Hazır gelmişken size Morakniv Companion siyah saplı bıçağı tanıtmak istiyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Morakniv firmasını bilmiyorum biliyor musunuz ama bu dünyanın en eski, daha doğrusu evet dünyanın en eski bıçak üreticilerinden biridir. Aslında iki firmanın yani Mora adlı bir firmayla şu an adını hatırlamıyorum ama başka bir firmanın daha sonra birleşmesinden Morakniv firması oluşuyor. Bu tasarım Morakniv Companion eski bir model değil fakat Morakniv'in çok klasik bazı tasarımları vardır. Yani çok fazla model tasarım deneyen açıkçası bir firma değil Morakniv benim anladığım kadarıyla ve bildiğim kadarıyla. Bir tane olabildiğince iyi bir tasarımı belirliyor ve yıllarca bunu üretmeye devam ediyor. Şimdi dediğim gibi bu Morakniv Companion bıçak. Şöyle göstereyim. Bu bıçak Kydex denen bir malzemeden bir kılıfla birlikte geliyor. Bu Kydex malzeme normalde kauçuk gibi yumuşak bir malzemedir. Kalıplayıp ısı uyguladığınızda sert sert plastiğe dönüşüyor. Şöyle şurada bir kemer klipsi de var kendiliğinden. Şuradan da kanca geçirme klipsi var. Yani kemerinizde buna uygun parça varsa bunu böyle takabiliyorsunuz da. Gördüğünüz gibi sert plastikten malzeme. Kydex'in şöyle bir avantajı var. Hem çok ucuz, hem çok kullanışlı, olabildiğince dayanıklı, hem de deri gibi diğer kılıf malzemelerine kıyaslandığında su tutmuyor. Zaten şuraya da bir su atsın diye delik açmışlar. Su emici bir malzeme olmadığı için bıçağın paslanmasını önlüyor. Dolayısıyla bu bıçak hele ki paslanmaz çelikten üretilmiş bir modelse Kydex bir kılıfla olabildiğince az bakıma ihtiyaç duyuyor. Yani bunu diyelim ki tuzlu suda kullandınız. Tatlı suyla temizleyip tuzunu attıktan sonra kabaca bir kurulayıp attığınız zaman yağlamanıza bile gerek yok. Bunu aylarca bırakabilirsiniz. Hiç pas oluşmaz. Şöyle bıçaktan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi bu biraz meyve bıçağına benzer. Bunu ilk aldığımda arkadaşlarım çok dalga geçmişti meyve bıçağımı aldın diye. Bıçağın yani bu model için konuşuyorum. Morakniv Companion için konuşuyorum. Her modelde aynı tip çeliği kullanmıyor Morakniv. Bazı modellerde daha ucuz veya daha farklı nitelikte çelikler kullandıkları da oluyor. Örneğin Robust diye bir modelleri var. Onlarda hem paslanmaz olmayan yani paslanabilen bir çelik olan karbon çelikten üretilmiş modelleri de var Robust'ın. Paslanmaz çelikten üretilmiş modelleri de var. Bu bıçağın çeliği paslanmaz çelik. 12C27 isimli veya türünde bir çelik bu. Bu bizim ustalarımız arasında jilet çeliği olarak da geçer. Bizim ustalarımız arasında İsveç çeliği olarak geçer. Piyasada jilet çeliği olarak da geçer. Sebebi de basit. Jilet üretmeye yani çok ince kütlelerle çok keskin kesici parçalar üretmeye çok uygun bir çeliktir bu. 12C27 çelik normalde geçmişte ilk üretilmeye başlayan paslanmaz çelikler paslanma ihtimali olan çelikler kadar dayanıklı çelikler değildi. 12C27 böyle bir çelik değil. 12C27 çelik son derece yüksek nitelikli, dayanıklı ve paslanmaz bir çelik. Çok ince parçacıklı bir çeliktir bu. Gördüğünüz gibi parlak yüzeylidir. Ben bileylememe rağmen ve bileylerken bıçağı çizmeme rağmen gördüğünüz gibi parlaklığını çok kaybetmiş değil. İnce taşla bileğinin üstünden geçtiğiniz zaman bile daha fine grit dedikleri daha ince tanecikli, ince kumlu bir taşla bileğinin üstünden geçtiğiniz zaman bile neredeyse cilalı görüntüsü alıyor. Onun dışında
deriyle bunu cilalayabilirsiniz. O zaman iyice parlak bir görüntü alacaktır. Ben takılmadığım için çok uğraşmıyorum açıkçası. Bahsettiğim gibi 12C27 çelik dayanıklıdır demiştik. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yamulması çok az oluyor. Belli bir esnekliği vardır bu çeliğin. Fakat yani paslanmaz çeliklere göre oldukça esnek ve yüksek sertliklere çıkabilen bir çeliktir. Aslında çok kullanışlı bir çelik. Bu çelik pala yapmaya da uygun. Hem esneklik gösterebilmesi hem de sertliğinin belli bir seviyenin üstünde olması nedeniyle, fakat bilmiyorum, belki maliyet yüzünden, belki başka sebeplerden çok tercih edilmiyor. Bıçaktan bahsedeyim biraz. Bu bıçak daralan tam kuyruk veya yarım tam kuyruk denen bir kuyruk modeli var. Yani bıçağın çelik kısmı sapın içine doğru devam ediyor ama tam kuyruk denen modelden farklı olarak daralarak devam ediyor. Yani bu bıçağın sapı tamamen daha doğrusu çelik kısmı bıçağın sapının tamamen sonuna kadar ilerlemiyor. Bunu denemenin çok kolay bir yolu var. 12C27 manyetik, ferromanyetik, yani mıknatıslanan bir çeliktir. Güçlü bir mıknatısı bunun üzerinde, sapın üzerinde gezdirdiğiniz zaman çelik kısmın nerede bittiğini anlıyorsunuz. Bununki yaklaşık şuralarda bir yerlerde bitiyor. Ama bu bıçak tam kuyruk olmamasına rağmen son derece hafif ve son derece sağlam bir bıçak. Burası bir çeşit dökme sentetik malzeme, kalıplanmış malzeme. Ben bunu bayağı zorladım ve bayağı uzun süredir kullanıyorum. Sapıyla ilgili herhangi bir zaaf göstergesi olmadı şu ana kadar. Bıçağın çok iri olmadığını fark edeceksiniz. Bunlar survival veya bushcraft bıçağı olarak geçiyor. Bu tip bıçaklarda tasarım tasarım özelliği olarak olabildiğince hafif olması, olabildiğince çok amaçlı olması, olabildiğince sağlam olması ve güvenilir olması amaçlanır. Bu bıçak bunların hepsini sunuyor. Zaten o yüzden de birkaç yüzyıldır üretilen bir model. Bıçağın sapıyla namlusunun, yani kabzasıyla namlusunun neredeyse aynı uzunlukta olduğunu fark edeceksiniz. Dediğim gibi çok iri bir bıçak değil bu. Sap son derece ergonomik tasarımlı. Avucun içine, ben şu an eldivenli olmama rağmen çok güzel avucun içine oturuyor. Yani tutuş şekillerine bağlı olarak da her şekilde çok rahat tutuş sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla kullanması ve yönetilmesi çok kolay, çok rahat bir bıçak, ergonomik bir bıçak doğru tabirse. Bıçağın sırt kalınlığı bu boyda bir bıçak, yani bir meyve bıçağına göre oldukça fazla. Bıçağın namlusu 11,5 santim olması lazım. Morakniv çok iri bıçak modelleri çok fazla olan bir marka değil. Bazı survival bıçakları var, yani şu boylarda falan survival bıçakları var ama genelde bıçak namluları 9,5-11,5 santim arası olan modeller üretiyor. Tabi namlu kısa olunca da kırılma, bükülme vesaire gibi ihtimaller çok daha az oluyor. Bu bıçağın uç tasarımı drop point değil. Yani su damlası değil ama çentikli de değil. Normalde şu çentikli uçların uç tasarımının karakteristik bir özelliğidir. Ama burada çentik ya aşağı doğru kavisli olarak gelirse veya daha dik bir açıyla gelirse veya sırt incelerek gelirse buna çentikli diyebilirdik. Çünkü çentikli uç tasarımının amacı saplayıp çıkarma hızını arttırmaktır. Yani bir insan niye daha kolay saplanan ve çıkarılan bir bıçak ister bilinmez ama buna hizmet eder çentikli uç tasarımı. Dolayısıyla bu uç tasarımı aslında yani ne drop point'e ne de çentikli uç tasarımına tam olarak uyuyor göreceğiniz gibi. Sırt kalınlığı incelmiyor ama yine de bir ufak bir açı var. Tam drop point olsaydı buranın, yani sırtın
Ya tatlı bir kavisle ya da dümdüz gelmesini beklerdik ama o da yok. Gördüğünüz gibi biraz melez bir tasarım. Bu bıçağın ucu olabildiğince sivri ama zayıf değil. Yani çentikli uçlu bıçakların uçları zayıf olur. Drop point'in tercih edilmesinin sebebi ucun çok sağlam olmasıdır. Ve ucu zorladığınız anlarda bile kırılmamasıdır. Çentikli uçlar bu yönden zayıftır. Uçları çok daha kolay kırılır ama kolay saplanıp çekilir. Bu iki tarafında, iki tasarımında güçlü yanlarını birleştirmeye çalışmış. Bu bıçakla çok rahat batonlama, kesme, biçme her türlü işi yapabilirsiniz. Ben yaptım şu ana kadar. Bu gördüğünüz gibi bayağı emektar bir bıçak. Ben bu bıçağı bir sürü iş için kullandım. Ucunda kırılma, yamulma, çentiklenme herhangi bir şey olmadı. Her tür ağacı da kestim, biçtim, yonttum. Ağzı da çentilmedi. Çok sağlam bir bıçaktır. Uygun fiyatlı bir bıçaktır. Yani aslında koleksiyon da yapıyorsanız, yani koleksiyonda yapıyorsanız, kullanım için de istiyorsanız, ne bileyim, kampa çok sık çıkmıyorsanız ama hani yanımda bir güzel bir bıçağım olsun diyorsanız veya başlangıç seviyesinde hani bu işe çok para yatırmak istemeyen biriyseniz kamp, dağ bayır işlerine bu bıçağı alabilirsiniz. Her türlü işinizi görecektir. Son derece sağlam, güvenilir, son derece de dayanıklı bir bıçak. Batonlamadan tutun da, batonlama dediğim yani şu oluyor. Mesela elinizde böyle bir odun var. Bunu ikiye bölmek istiyorsunuz. Baltanız yok. Ne yapacaksınız o zaman? Bıçağı buraya koyacaksınız. Daha ağır ve başka bir odunla, metal bir şey olmaması lazım. Odun olması lazım. Bunu buraya vurarak vura ilerleyip odunu ikiye böleceksiniz. Bu işlem, anlattığım işlem ilerleyişi itibariyle, süreç itibariyle bıçağı aşırı zorlar. Yani bıçağı kırma ihtimaliniz bile var. Ortadan böyle pat diye kırılır, elinizde kalır bıçak. Bu bıçak bu işlemlerin hepsine dayanıyor. Tabii ki dediğim gibi metal bir şeyle vurmamanız lazım. Bıçağa metal vurulmaz. Odunla vurabilirsiniz. Batonlama da yapıyorsanız, ne işlem yapıyorsanız yapın. Metale vurmamanız gerekiyor. Her neyse, dediğim gibi usta, çok hevesli, çok bu işe zaman ayıran, para ayıran bir kampçıysanız da zaten bu durumda bu bıçağı bilmiyorsanız şaşırırım. Hatta bu bıçaktan halihazırda sizde yoksa da şaşırırım. Çünkü gördüğüm, yani artık hani kendi özel sipariş bıçağını yaptırıp kampa onunla giden insanlarda bile bir tane iki tane bu bıçaktan mutlaka oluyor benim şu ana kadar gördüğüm örneklerde. Bende de var bir tane. Bir tane hatta beğendiğim bir iki model daha var. Onları da almayı planlıyorum ama diğer ıvır zıvırlardan sırası gelemedi bir türlü. Her neyse, çok sağlamdır, güvenilirdir. Başlangıç seviyesindeyseniz de tavsiye ederim. İleri seviye kampçıysanız, henüz bir şekilde bu bıçağı satın almadıysanız veya duymamış da olabilirsiniz. O zaman da tavsiye ederim. Her tür kampçının mutlaka yanında olması gereken son derece güvenilir, sağlam ve çok uygun fiyatlı paslanmaz çelikten bir bıçaktır.